Kendi gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Evet, bugün itibariyle yine harika bir seriye başlıyorum. 12 tane burcun aşk uyumu nedir? Kiminle mutlu olur? Kiminle asla yürümez? Evet, gerçekten harika bir seri başlıyor ve bugün itibariyle ilk olarak Koç burcuyla başlayacağım. Lütfen bu seriyi kaçırma derim. Evet, her zaman olduğu gibi yine klasik olarak bir açılışımızı yapalım. Hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün yalnızca Koç burcunu değil, aynı zamanda 12 burcun aşk uyumu serimizin dediğim gibi ilk bölümünü bugün başlatıyorum. Bu seri boyunca her burcun ilişki ritmini, aşk dilimini, kimlerle kolayca akıp kimlerle daha baştan zorlandığını tek tek konuşacağız. Ve başlangıç noktamız doğal olarak zodyan ateşiyle, hızıyla, dürüstlüğüyle öne çıkan tabii ki Koç burcu olacak. Koç burcu aşkta ne ister? Evet, gerçekten peşinden koşulmayı mı sever yoksa kendi istediğini kendi mi seçer? Evet, biraz inatçıdır Koç burcu. Enerjisi neden bu kadar yüksek? Neden bazı insanlarla birlikteyken ışığı parlar da bazı ilişkilerde hep aynı hızda söner? Evet, bunların hepsini merak ediyorsunuz biliyorum. Koç'un ilişki dünyasına yakından bakacağım bu videoda. Koç kadınının aşkta ne aradığını, hangi burçlarla yan yana geldiğinde enerjisinin yükseldiğini, hatta tavan yaptığını, hangi burçlarla daha ilk anda ritminin maalesef bozulduğunu, asla olmaz diyebileceğimiz uyumsuz eşleşmelerin nedenlerini en açık ve yine tabii ki kendimce samimi halimle sizlere anlatacağım her zaman olduğu gibi. Bu anlattıklarım yalnızca Koç burcu için elbette değil. Yükseleni Koç olanlar için de birebir geçerli olacak. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Eğer sen Koç burcuysan, yükselenin Koçsa ya da hayatında o ateşli, hızlı, dobra Koç enerjisini taşıyan biri varsa işte bu bölüm sana hem onu daha iyi tanıman hem de ilişkinin gidişatını doğru anlaman için gerçekten çok güçlü bir rehber olacak. Hazır mısın? O halde hem Koç'un aşk yolculuğuna hem de serimizin bu büyük yolculuğuna hadi başlayalım. Demin de belirttiğim gibi Koç kadınının ilişki tarzından şimdi sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. Koç kadını ilişkiye başladığında hayatına dair aslında bir anda hareket, hız ve canlılık katar. Onunla birlikte olmak evet biraz maraton koşmak gibidir ama biraz yorucu gelebilir size ama her anı heyecan doludur. Çünkü Koç kadını duygularını saklamayı hiç sevmez. Hoşlandığını çok açık bir şekilde belli eder. Heveslendiği şeyi sahiplenir, canı sıkıldığında da bunu asla içinde tutmaz, pat diye yüzüne söyler. Evet, netlik onun için bir ihtiyaçtır. Yani bu lüks değildir. Net olmayı çok sever. İlişkide en çok beklediği şey de aslında budur. Tutarlı bir ilgi, açık bir iletişim ve karşısındaki kişinin ne istediğini bilmesi. Bakın küçük küçük tüyoları vermeye başladım. Evet, Koç zodyan ilk burcudur biliyorsunuz ve bu yüzden ilişkide bile diyorum doğal bir liderlik duygusu taşır. Bu onun enerjisini büyüten bir motivasyon kaynağı olabilir ama zaman zaman ilişkide rekabeti ve sürtüşmeleri de biraz tetikleyebilir. Koç kadınının bu yönünü anlamak, onunla daha sağlıklı bir bağ kurmanın aslında en önemli anahtarıdır. Evet, Koç kadını flörtte asla oyun sevmez. Ona kaçan kovalanır taktiğiyle yaklaşmaya çalışırsanız ne olur biliyor musun? Bir süre sonra sıkılır ve sana kapıyı kapatır. İşte kapı orada der. Çok net söyler bunu. Ne hissettiğini bilmeyen, sürekli ne bileyim işte kararsız davranan biri Koç kadınının sabrını hızla tüketirsin. Enerjisi hızla aktığı için ilişkide biraz yavaşlık, ağır hareket eden duygular ya da ne bileyim fazla temkinli partnerler biraz Koç kadınına ağır gelebilir. Aşk onun için bir heyecandır, bir kıvılcımdır ve birlikte koşabilme halidir. İlişkide birlikte plan yapmak, hareket etmek, yeni yerlere gitmek, yeni bir şeyler denemek onun ruhunu besler. Yanında tembel bir enerji olduğunda maalesef içi daralır. Sevdiği kişiyi çok sahiplenir, korur, arkasında dimdik durur. İşte bu yüzden ilişki onun için bir oyun değildir. Koç kadını baskıyı sevmez ama özgürlüğünün gözetlendiğini hissettiğinde ise bağlanabilir. Ona ne yapıyorsun, neredesin, işte ne bileyim kimlesin diye sürekli kontrol eden bir partner hem kendini hem de maalesef Koç'u yorar. Bunları asla yapmıyorsunuz. Oysa ona alan tanındığında sevdiği kişi için dünyayı yerinden oynatacak kadar da fedakar olur Koç kadını. Evet, belki de en dikkat edilmesi gereken nokta şu.
Koç kadını öfkesini evet anlık yaşar ama uzun sürede kin tutma huyları yoktur. Evet patlar, söyler, söylenir, içindekini döker ama kısa süre sonra sakinleşip ilişkiye devam etmek ister. Veya bu gerçekten Koç kadının belki de en belirgin özelliğidir. İşte bu yüzden duyguları hızlı değişiyor gibi görünebilir size ama aslında çok net bir kalp yapısı vardır. Sevdiğini sever, istemediğini de asla istemez. Evet, onu anlamanın yolu da aslında sanıyorum bu. Açık, dürüst olacaksın, hızlı ve net bir iletişim kuracaksın. Eğer tüm bunları sağlarsan Koç kadını aşkın en güzel, en heyecan verici tarafını partnerine yaşatır. Yani karşılığını alırsınız. Evet, şimdi kadınlar hangi burca sahip olursanız olun, eğer bir Koç erkeğiyle bir ilişki yaşadığınızda sizi neler bekliyor merak ediyor musunuz? Hadi şimdi biraz da bununla ilgili yorumlarda bulunalım. Evet, Koç erkeğiyle bir ilişkiye başladığınızda ilk hissedeceğiniz şey hızdır. Sana hemen yaklaşır, ilgisini asla saklamaz, dürtülerini olduğu gibi yaşar. Onun aslında bu net ve hareketli tarafı başta çok çekici gelebilir. Çünkü seni beğendiğini belli etmekten hiç çekinmez. Bunu çok net bir şekilde söyler. Fakat şunu bilmelisin. Koç erkeği çok hızlı başlar. Hızlı heveslenir ama aynı hızla da söner. İşte bu yüzden ilk günlerdeki enerjisine bakıp uzun vadeyi okumak sanırım zor olabilir. Yani acele karar vermeyeceksin burada. Eğer bir kadın olarak Koç erkeğiyle ilişkide en çok dikkat edeceğin şey ne diye merak ediyorsan onun sabırsızlığıdır. Lafı dolandıranı sevmez, kararsızlığı hiç sevmez. Bir şey hissediyorsan söylemeni ister, gizli mesajlar, işte ne bileyim tripler, böyle testler onun için aslında engel demektir. Şimdi Koç erkeğinin en güzel yanını da size bahsedeyim. Seni gerçekten isterse arkasında durur. Sahiplenir, korumacıdır ama özgürlüğüne de bir o kadar düşkündür. Yani onu çok böyle sık boğaz edip sürekli sorgularsan ilişkiyi biraz yorarsın. Çünkü Koç erkeği nefes almak ister. Alan tanıyınca da daha çok bağlanır aslında, biliyor musunuz? Yani onu çok fazla sıkmadığınız zaman size daha çok bağlanır. Duygusal anlamda öfkesini biraz anlık yaşar ama çok fazla uzun sürdürmez. Bazen pat diye de söyler. Hani böyle bir patavatsızlığı da vardır. Ertesi günü de hiçbir şey olmamış gibi yine aynı şekilde kaldığı yerden devam eder hayatına, öyle davranır. Evet, bu noktada belki de kadın olarak şunu bilmek lazım. Onun tepkisi kalıcı değildir ama senin kırgının kalıcı olabilir. Yani Koç erkeğinin bu davranışı size tabii ki biraz farklı gelebilir, kırıcı da gelebilir. Onu da belirtmek istedim. İşte bu yüzden Koç erkeğiyle iletişimde netlik, zamanlama ve sınır koymak çok önemlidir kadınlar. Evet, sadakat konusuna bakalım. Bir Koç erkeği gerçekten bağlandıysa gözü başka kimseyi görmez. Ay, biz kadınlar için de en önemli etken bu değil midir zaten? Sadakat, değil mi? Her ilişkide bunu ararız. Yani burcu ne olursa olsun. Fakat ilginin azaldığını hissederse de ne yapar biliyor musunuz Koç erkeği? Vallahi geri çekilir. Onun enerjisini canlı tutan tek şey ilişkide hareket, tutku ve ortak hedeflerdir. Şimdi şöyle toparlayalım. Yani özetle söylemek gerekirse, eğer bir Koç erkeğiyle ilişki hızlı başlıyorsa, tutkulu ilerliyorsa seni motive eder, evet, harekete geçirir ama aynı anda sabrını da sınar. Onunla mutlu olmak istiyorsan en önemli şey net olacaksın. Bakın hep aynı şeyi söylüyorum. Net olacaksın, özgürlük tanıyacaksın ve enerjiyi karşılıklı diri tutacaksın. Evet, şimdi Koç burcunun evet bu hızlı, tutkulu ve net yapısını anlattım çok detaylı bir şekilde, değil mi? Şimdi gelelim en çok merak edilen bir konuya. Ne diyeceksiniz şimdi? Şimdi Koç enerjisinin gerçekten hiç uyum sağlayamadığı, yani asla olmaz dediğimiz burçlar gerçekten çok önemli ve eminim sizler de merak ediyorsunuz. Şimdi asla olmazların ilk sırasında ne var biliyor musun? Yengeç. Evet, Koç'un ateşiyle Yengecin suyu birbirini sürekli söndürür. Çok hızlıdır, dışa dönüktür, netlik ister. Yengeç hassastır, içe kapanıktır. Duygu yoğunluğu oldukça yüksektir. Koç'un spontan çıkışları Yengeci incitir. Çok duygusaldır biliyorsunuz. Yengecin alınganlığı Koç'u sıkıştırır, boğar, sıkar. Bu iki burç birbirini anlamak için ne yapacak? Sürekli çaba harcayacak. Bu çabanın kendisi de yorulacak, karşı taraf da yorulacak, değil mi? Koç'un enerjisi Yengecin duygularında maalesef boğulur gider. Yengecin hassasiyeti Koç'un ateşini sürekli kısmak zorunda kalır. İşte bu nedenle uzun vadeli uyum yakalamak iki taraf için de çok ama çok zordur. İkinci sırada asla olmaz dediği burç kim biliyor musunuz?
Oğlak. Evet, Koç oldukça hızlıdır, Oğlak da yavaştır. Koç risk almayı çok sever, Oğlak da hep hesap yapar. Koç spontan hareket eder, Oğlak plan yapmadan asla adım atmaz. Ne oluyor bu, yani hal böyle olunca? Bu iki enerji aynı anda hayata bakıyor gibi görünür. Aslında farklı gezegenlerde yaşarlar. Koç, Oğlağın kuralları, sınırları, disiplin takıntısı karşısında kendini resmen zincirlenmiş gibi hisseder. Oğlak nasıl hisseder? Koç'un gözü kara halinden, sabırsızlığından ve ani çıkışlarından yorulur. Ve bu ilişki genelde ya sürekli tartışmayla maalesef ya da tamamen soğuyarak biter gider. Nadiren de olur ama çoğunlukla olmaz diyebileceğim aslında bir burç var, Balık. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Koç'la Balık arasında aslında büyük bir enerji uçurumu vardır. Bakın bunu çok net söyleyeyim. Ama Koç dışa dönüktür ya, hani motivasyonu yüksektir, net ve hızlıdır. Balık da içsel dünyasında yaşar biliyorsunuz. Çok hassastır, hayalcidir. Çoğu zaman belirsizlik içinde hareket eden bir burçtur. Ama Koç'un netlik isteği Balığa biraz ağır gelir. Çok nadiren de olsa, bakın yine altını çizeceğim. Çok nadiren de olsa karşılıklı anlayış eğer güçlü olursa ilişki yürür. Ama bu yüzden hani uzun vadeli bir uyum var mıdır derseniz, bu konuda az önce de belirttiğim gibi uyum oldukça zayıftır. Koç için asla olmaz dediğimiz işte bu burçlar hem kadın aslında hem erkek koçun içsel ritmine tam ters titreşimler gönderir. İşte bu yüzden de bu eşleşmelerde ilişki yürümesinden çok iki tarafın karakteri sürekli birbirini maalesef törpüler. Evet, şimdi gelelim Koç'un enerjisinin en güzel aktığı, ilişkiyi büyüten, iki tarafı da capcanlı tutan o eşleşmelere. Evet, Koç burcu doğru kişiyle yan yana geldiğinde zaten hem aşk hızlanıyor hem ilişki akmaya başlıyor. İşte bu yüzden de en uyumlu burçlar Koç için gerçekten çok belirgindir. İşte Koç'un enerjisini tamamlayan en uyumlu burçlarla devam ediyorum yorumuma. Aslan. Evet, Koç'un ateşine ateş katan burçlardan biridir. Eyvah eyvah, ikisi birlikte hem tutkulu hem canlı bir ilişki kurar. Aslan Koç'un hızına yetişir. Koç da Aslan'ın gururuna saygı duyar. Yani böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? İşte iki tarafta birbirini o kadar güzel büyütür ki işte bu eşleşme hem çekim hem de güç birliğidir ve hayattan beklentileri genellikle haliyle aynı olacaktır. Yani sahnenin merkezinde olmak her ikisi için de geçerlidir. Ve Yay. Evet, Yay da Koç'un maceracı ruhuna nefes alan, ona özgürlük tanıyan ama aynı zamanda da enerjisini yükselten bir burçtur. Koç Yay'ın iyimserliğinden beslenir. Yay ise Koç'un cesaretiyle o kadar aktif hale gelir ki o zaman da ne oluyor? Bu ilişki hem arkadaşlığa hem aşka hem de aynı anda sınırları zorlamayı seven bir ilişki haline geliyor. Yani uyum gayet güzel görünüyor. Ve terazi. Terazi Koç'un aslında zıt enerjisidir değil mi? Ama bu zıtlık tam da Koç'un ihtiyacı olan dengeyi getiriyor biliyor musunuz? Terazi Koç'u diplomasiyle yumuşatır, Koç da teraziye karar vermeyi ve harekete geçmeyi öğretir. İki taraf birbirinin eksik yanını işte böyle güzelce tamamlıyor. Yani zıt burçların bu güçlü çekimi aslında Koç ve terazi ilişkisini çoğu zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Vazgeçilmez kılıyor. Ve ikizler. Evet, ikizler Koç'un zihinsel dengesini sürekli canlı tutan burçlardan biri olarak ben yorumluyorum. Hız, eğlence, iletişim, hareket bu ilişkide aslında hep var. Koç ikizlerin zeki sohbetinden çok büyük keyif alıyor. Bu ilişki ne sıkılır hale gelir, durmaz, ağırlaşmaz, akar gider diyorum. Ve Kova. Evet, Kova Koç'un zihnine hitap ediyor. İleri görüşlüdür, sosyal bir burçtur. Kova, Koç'ta toplumsal konularda ilham verirken Koç da Kova'nın fikirlerini hayata geçirme cesaretini çok sağlamlaştırır. İkisi de bireysel özgürlüğe büyük önem verdiği için birbirlerini asla kısıtlamazlar ve haliyle de gayet uyumlu bir ilişki ve çift pozisyonuna geçerler. Evet, Koç için aslında en uyumlu burçları özetlersek ateş, hava elementinin birleşmiş olduğu eşleşmeler. Koç'un hem ruhunu hem de kalbini besler. Bu burçlarla Koç ilişkide asla zorlanmaz. Aksine ilişki doğal bir şekilde büyür, güçlenir ve canlı kalır. Evet, şimdi Koç burcunun 12 burçla ilişki uyumuna hızlıca bir bakmak istiyorum. Yani kendi burcunu, eşini, aklındaki kişiyi burada bir anda buluvereceksin. Hazır mısın? O halde başlıyorum. Şimdi Koç enerjisi. Nasıl diyeceksiniz? Hemen söyleyeyim. Şimdi Koç anlamında baktığımızda enerji yükselir,
tutku taşar ama iki lider aynı alanda sürekli bir liderlik savaşı verebilir. Koç boğa. Evet, temposu farklı bir ilişki. Biri hız ister, diğeri sakinlik ister. Emekle yürürler ve Koç boğadan aslında huzur öğrenir. Koç ikizler. Hız vardır, sohbet vardır, eğlence vardır. Birlikte asla sıkılmayacakları aslında dinamik bir ilişki çıkar ortaya. Koç yengeç. Duygular ve tepkiler aslında birbirini biraz zorlar. Hassasiyetle ateş birbirini tüketebilir. Az önce de belirtmiştim. Bu konuda biraz dikkat. Koç aslan. İki ateş bir arada. Eyvah, hem çekim var hem güç ortaklığı var. Uyum en yüksek seviyede ve oldukça da gösterişli. Koç ve Başak enerjisi. Biraz eleştiri, tepki, bunlar biliyorsunuz farklı belirginlikler. Evet, Başak'ın detaycılığı çok vardır biliyorsunuz. Bu da Koç'u tabii ki yoracaktır. Ama pratikliği hayatına, düzenine eğer sokarsa bu ilişkide rutin bir şekilde devam eder mi? Eder. Koç terazi. Zıtların çekimi diyorum ben bu ikiliye. Biri hız ister, biri uyum getirir. En tamamlayıcı eşleşmelerden de biri gibi görünüyor. Koç akrep. Yoğun bir enerji vardır, yüksek tutku vardır ama açık sözlülükte gizem birbirini sürekli de test edecektir. Koç ve yaylara bakalım. Aynı yolda yürüyen iki maceracı ruh, özgür, hareketli, güçlü ve neşeli bir uyum. Evet, Koç oğlaklar peki nasıl? Disiplin ve hız, evet, çok farklı ve bunlar belirgin değil mi? Yani birinde disiplin, birinde hız farkı ama bunlar çok belirgin bir şekilde özelliklerdir. Zorlayabilir, evet, ama birbirlerinden sabır ve cesaret öğrenirler. Denenebilir mi? Size kalmış. Koç, kova. Akıl, özgürlük ve fikir birliği diyebilirim. Dostluk ve entelektüel uyum oldukça yüksek. Ve geldik son olarak Koç ve balık. Nasıldır? Oldukça farklı dünyalardır değil mi? Ama Koç'un koruyucu rolü üstlenmesiyle birlikte yani şaşırtıcı derecede besleyici bir ilişki olabilir mi? Olabilir. Evet, sevgili kendi gibi bir kadın izleyicilerim. Koç burcunun o ateşli, tutkulu ve bir o kadar da net aşk haritasını işte böylece tamamlamış oldum. Umarım hayatınızdaki koç enerjisini ya da ne bileyim kendi koç ruhunuzu anlamak için size gerçekten değerli tüyolar verebilmişimdir. Gördüğünüz gibi koç için aşk bir durma noktası değil, hız kesmeden devam eden bir heyecan yolculuğu değil mi? Önemli olan koçun kalbini yakalayacak o doğru enerjiyi bulmak. Peki sizin hayatınızdaki en uyumlu ya da asla olmaz dediğiniz koç deneyiminiz ne oldu? Lütfen kendi burcunuzu ve bu videodan aldığınız en çarpıcı bilgiyi aşağıdaki yorumlar kısmında lütfen benimle paylaşın. Sizin deneyimleriniz bu serinin en değerli parçası. Yorumlarınız da benim için çok önemli çünkü büyük bir keyifle okuyup aynı şekilde cevap veriyorum size. Evet, bu serimiz tabii ki koçla bitmeyecek. Sırada hangi burç var dersiniz? Merak ettiğiniz burcun video hazırlığında hemen haberdar olmak için kanalıma ne yapıyorsunuz? Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı asla unutmuyorsunuz. Ayrıca tüm 12 burç aşk uyumu serisi videolarımıza tek bir yerden kolayca ulaşmak isterseniz hemen ekranın yan tarafına çıkan oynatma listesine de tıklayabilirsiniz. Bir sonraki burcun aşk dinamiğinde görüşünceye dek ne diyoruz? Aşkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.